Sulu kule kızları çekilmiyor nazları. Sulu kule kızları çekilmiyor nazları. Turna çalar sazları, göbek atar kızları. Turna çalar sazları, göbek atar kızları. Aman sulu kule canım, sulu kule eğlenirler güle güle. Sulukule İstanbul'da yaklaşık 1000 yıllık geçmişi olan bir mahalledir. Orada Bizans zamanından beri dünyanın çeşitli yerlerinden gelen romanlar yaşıyordu. Ama ne yazık ki asırlara dayanan bu zengin kültür, Fatih Belediyesi'nin 2006 yılında başlattığı kentsel dönüşüm projesiyle birlikte yok edilmiştir. Sulukule platformu aktivisti Hacer Fogo, yıkım sürecini bizlere şöyle anlatıyor. Sulukule'de yaklaşık 5000 kişi yaşıyordu ve 3500'ü Romandı. 2006 yılında ev sahiplerini çağırdı belediye ve şunu söyledi. Dedi ki sizin evinizi yıkacağız, yerine lüks bir ev yapacağız. Sizin evinizin değerine biz metrekaresine 500 lira vereceğiz. Kalan parayı 180 ay taksitle ödeyeceksin. Ev sahipleri dediler ki biz ödeyemeyiz. Çünkü oradaki insanların aylık geliri 500 liranın altında neredeyse. Biz bu evlerden, bu halimizden memnunuz. Siz bize izin verin. Biz bu evimizi güçlendirelim, yapalım, restore edelim. Yaşamaya devam edelim. Belediye dedi ki hayır. Siz ya satacaksınız ya bizim dediğimiz koşulları kabul edeceksiniz ya da biz gelip evinize el koyacağız. Ve bu insanlar da bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü hiçbir çareleri yoktu maalesef. Akademisyen, öğrenci ve çeşitli meslek gruplarından oluşan gönüllüler Sulukule Atölyesi adı altında bir araya geldi. Sulukule'nin korunması için kentsel dönüşüm karşıtı bir proje hazırladılar. Proje, mahalleliyi yerinden etmeden sosyoekonomik durumlarını geliştirmeyi hedefliyordu. Ama ne yazık ki dönüşüm alanları için örnek teşkil edebilecek bu insan odaklı proje gerek Fatih Belediyesi gerekse TOKİ tarafından hiç umursanmadı. Sulukule'de yıkım 2006 yılının sonlarına doğru başladı. Yıkıma direnen aileler toz toprak ve bozulan altyapı sorunlarıyla baş başa bırakıldı. Dirençleri kırılan aileler evlerini terk etti. Her geçen gün mahallede yıkılan binalara bir yenisi ekleniyordu. Bu yıkımlar 3 yıl sürdü. 2009 yılında ise birkaç aile dışında Sulukule'de kimse kalmamıştı. Sulukule'de yaşayan kiracılara ise mahallelerinden 40 kilometre uzaklıkta Taşoluk'ta TOKİ'nin toplu konutlarından ev satıldı. 15 yıl boyunca her ay taksitlerini aksatmadan ödeyebilirlerse bu evlerin sahibi olabileceklerdi. 300 kişi kura çekti Taşoluk için. Yani kiracı tabii ki bunların hepsi. Maalesef bir kısmı hiç gitmeden devretmek zorunda kaldı. Çünkü koşulları çok ağır geldi. Aylık gelirleri 500 liranın altında. Ama işte Taşoluk'ta TOKİ taksitleri işte 400 lira, doğalgaz, kapıcı kirası, elektrik parası, bilmem ne, yol parası, iş olanaklarının olmaması bir takım insanların hemen gitmeden daha devretmesine neden oldu. Hala Taşoluk'ta hayatlarını sürdürmeye çalışan birkaç aileden Güdek ailesi Taşoluk'ta yaşadıkları sıkıntıları şöyle dile getiriyor. Bana bu evi vermiş. Evler tamam güzel. Ama bu evler sade böyle bitmiyor ki. Bunun yolu var. En önemlisi de ulaşım. Şimdi bir yere gitmeye kalkıyorsun. En az cebinden 10 milyon para olması lazım. Bugün Fatih'e gitmiş olsam ben 10 milyon para gidiyor şahsım adına. Ailemle zaten gidemiyorum. Şimdi zaten 10 milyon oraya gittiği zaman da nasıl geçim sağlayacaksın? 10 milyon. Günlük 10 milyon vermiş olsan zaten aylık 400 milyon para yapıyor.
Biz zaten asgari ücretle çalışan bir insanız. Şimdi evlerin taksitlerini ödeyemiyoruz. Orada ben 120 milyon kira veriyordum. Mesela işe gidiyordum. Cumartesi pazar iş oluyordu, ek iş oluyordu, çıkıyordu, gidiyordum. Orada rahattım yani. Geçimimizde hiçbir problemimiz yoktu. Burayı satıp yine de gitmeyi düşünüyorum yani. Çünkü buralarda olmuyor. Yani eşimle huzurumuz kalmadı bizim. Taşoluğa ev sahibi olma umuduyla taşınan Filiz Ateş ve ailesi 2 sene orada yaşadıktan sonra Sulukule yakınlarına geri döndü. Nedeni ise ev taksitlerini ödemekte zorlanmasıydı. Filiz Ateş, Sulukule'deki geçmiş yaşantısını şöyle anlatıyor. Bu annem. Yani rahatlık orada. Gerçek biraz fakirlik vardı. Gariplik vardı ama daha bir başkaydı orası. Ne bulursan onu yiyordun. Oturuyordun, komşuluk vardı. Ama ben oradan çıktıktan sonra Taşoluk'ta doğru düz bir komşu kendime bulamadım. Açta kalsam bir komşumuz yoktu yani gidelim derdimizi anlatalım. 2 sene oturdum, baktım olacak gibidir. Borçlar birikti, sattım evimi. 500 kira veriyorum, elektrik, su. Yani doğru düz kiramı bile ödeyemiyorum yani. Bugünlerde Sulukule'de zengin villaları yükseliyor. Ortalama 60 bin liraya Sulukulelilerin ellerinden alınan evlerin değeri bugün milyonlarla ölçülüyor. Bu inanılmaz rantı kimin paylaştığına dair hala ciddi şüpheler var. Oradaki insanları tanıyarak, oradaki insanların ihtiyaçlarına göre bir dönüşüm yapmak zorundasınız. Ama siz kendi ihtiyacınıza göre dönüşüm yapıyorsunuz. Sorun burada.